Whiteout Survivor oyunundan hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım güzel bir vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün size farklı bir taktik anlatacağım. Savaş taktiği. 2 gün önce yaptığımız canlı yayında Çağrı kendi kullanmış olduğu bir taktiği bizlerle paylaştı. Tartışılır bir taktik. Biz zaten tartışmıştık. Eğer o canlı yayını izlemek isterseniz şu anda ekrana verdiğim videodan izleyebilirsiniz. İşe yarar bir taktik. Evet, işe yarar bir taktik ama bazı eksiklikleri, sıkıntıları var. Ne gibi sıkıntılar var derseniz, özellikle SVS Güneş Ateş Savaşı'nda olsun, normal Güneş Ateş Savaşı'nda olsun, Ay Avı'nda olsun, kare savaşlarında olsun, bireysellikten ziyade takım oyunu önemlidir. Zaten ittifakınız veya eyaletinizde de sizi takım oyununa iter. Ama bu taktikte bireysel puan kasmaya yönelik bir taktik. Bu yüzden özellikle seferberliklere katıldığınızda bu taktiği kullanarak sizi seferberlikten atabilirler, ceza verebilirler ve hatta ittifaktan bile atabilirler. Yani ciddi bir ittifaksa ittifaktan da atabilirler. O yüzden kullanılabilir mi? Evet. Nasıl, nerelerde kullanılacağını da videonun ilerleyen dakikalarında anlatırım. Şimdi öncelikle bu taktiği kullanmak için oyunun temel savaş prensibini bilmeniz lazım. Askeri savaş prensibi. Şu anda ekrana koyduğum resimlere bakabilirsiniz. Askerlerin özellikleri vardır. Şöyle göstereyim. Örneğin bir piyadenin özelliği nedir? Piyade genelde savunma odaklıdır. Sağlığı fazladır. Savunması fazladır. Sağlığı fazladır. Öldürücülüğü diğer birliklere göre nispeten azdır. Yani savunma odaklı, defansif bir askeri birimdir. Keza nişancı piyadenin tam tersidir. Savunması ve sağlığı azdır. Saldırısı ve öldürücülüğü fazladır. Bu yüzden savaşlarda oyun şöyle ilerler. Önce piyadeyi ileri sürer. Piyade arkadan da nişancıyı ve mızrakçılar piyadeyi destekler. Yani piyade önde bir hat oluşturur. Savunma yapar. Diğerleri arkadan vurur. Bunlar birbirinin antisidir. Bu savaş temelini bilirseniz daha iyi stratejiler geliştirebilirsiniz dostlar. Şimdi Çağrı'nın taktiği üzerinden gideceğim. Anlatmaya başlayacağım. Öncelikle birlik dizilim kısmına geliyoruz dostlar. Saldırı kısmını anlatıyorum. Bana savunma kısmını anlatacağım. Birlikler diyorum. Birlik dizilişi diyorum. Biz kendimize bir saldırı birliği oluşturacağız. Burada şunu bilmeniz gerekiyor. Oyuna para yatırmıyorsanız, hatta bunu şöyle göstereyim. Hangi gen olursa olsun elinizde. Mesela oyuna yeni başlamışsınızdır. Gen 2'ler vardır. Gen 3'leri vardır. Veya gen 4'leri vardır. Kendinize bir saldırı birliği oluşturmanız lazım. Oyuna para yatırmıyorsanız. Sadece mesela şuradaki tüm birliklerin genel gücü 300 diyelim. Yani 300 bir gücü örnek veriyorum. 10 tane birliğe yaydınız. Bu 300 gücü 10 tane birliğe yaymak yerine sadece 3 kişiye 3 tane askeri kahraman birliğine tüm gücü biriktirmeniz lazım. Yani bu sizin saldırı ana birliğiniz olacak. Neden önemli? Yani tüm gücü burada biriktirirseniz daha iyi vurursunuz. Tüm saldırılarınızı, savunmanızı o birlikte yaparsınız. Böylelikle gücünüz daha iyi olur. Hepsini yayarsanız hepsinin gücü düşük olur. Her saldırıda askerleriniz ölür. İşte puan alamazsınız veya saldırdığınız bir yere alamazsınız. O yüzden para yatırmıyorsanız bir tane kendinize takım oluşturun. Bir tane saldırı takımı, yine aynı kahramanlardan bir tane savunma takımı. Biriktirdiğiniz tüm eşyaları bunlara basın. Şimdi şöyle göstereceğim. Birlikler diyorum, birlik dizilişi diyorum. Mesela ben burada kendime bir tane şey oluşturacağım. Saldırı ekibi oluşturacağım. Şunları çık abi. Tıkladım. Birinciye Jesse'yi koydum. İkinciye Hector'u koydum. Üçüncüde işte en iyi nişancınız hangisi onu koyun. Yani tüm güçlerinizi burada birleştirin dedim ya. Tüm güçlerinizi burada şunda birleştirmeniz lazım. Mesela hepsini 5 yıldız yapmanız lazım. Diğerlerine basmayın. Atıyorum donanımlarını bunlara basmanız lazım. Şimdi göstereyim. Tamam. Bunları yerleştirdik. Şimdi Çağrı'nın saldırı şeyine göre hepsini nişancı yapın diyor. Normalde bir seferberliğe bu şekilde katılırsanız size atarlar. Ama onu anlatacağım. Hepsini nişancı yaptık abi. Kaydet dedim. Ben bunu 5'e kaydettim. Tamam, bu bizim saldırı ekibimiz. C'sinin başta olması önemli. Sonrasında geldim kahramanlara. Kim yapmıştık? Jesse yapmıştık. Jesse'ye biz tüm donanımları vereceğiz. Mitik donanımları. Ben şimdi mızrakçı kimdi var abi? Şurada. Donanım diyorum. Hepsini çıkart dedim. Geri dedim. Jesse nerede? Donanım dedim. Hızlı kuşan dedim. Şimdi buradaki kritik nokta şu dostlar. Mesela benim burada donanımlarımın seviyesi 61, 64, 66 gidiyor. Burada eğer para basmıyorsanız ve bunlara basamıyorsanız, benim gibi 80 yapamadıysanız, 100 yapamadıysanız burada ne yapmanız gerekiyor? Jesse neydi? Saldırıydı. O yüzden sağlığa vermeyeceksiniz. Saldırıya vereceksiniz. Burada ne diyor? Mızrakçı öldürücülüğü diyor. Artı %40 geldi. Mesela şununla şunun 66 diyor ya. Onları sıfırlayıp bununla buna basacaksınız. Yani iki tarafta saldırı bak. Mızrakçı öldürücülüğü, mızrakçı öldürücülüğü. Burada ne diyor? Mızrakçı sağlığı diyor. Yani sağlık bizim için önemli değil. Sağlık piyade için önemli. Şu anda biz saldırı ekibi kuruyoruz. Ya direkt tak diye vuracak. Bu vurma ekibi. Bununla bundaki 66'yı söküp bunlara takıyoruz. Keza yine esans taşını basacaksanız
saldırı piyadesine, saldırı kahramanına bununla buna basın. Bunları 100 yaptık. Şu ikisini 100 yaptık. Esas taşlarında basabildiğimiz kadar bastık diyelim. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz dostlar. Piyade keza yine piyade aynı duruyor. Aynı duruyor derken nasıl yapıyoruz dostlar? Onu da şöyle göstereyim. Bunu mızrakçının tam tersi. Sağlığa vereceksiniz. Yani şunu söküp 65 diyor ya. Bunları söküp bunlara basacaksınız. Bunlar full olacak. Ya gönül isterdi ki para basıp hepsini yükseltin ama para basamadığımız için, aktif oynayamadığımız için tüm hepsini dağıtmak yerine biz bunları da topluyoruz. Tamamen sıkıştırıyoruz yani gücü bir yerde topluyoruz ki darbeyi iyi vuralım. Saldırı ekibimizi oluşturduk. Sonrasında nereye saldırmak istiyorsak saldırıyoruz. En iyi puanları alıyoruz dostlar. Umarım anladığım kadarıyla anlatabildim. Umarım tam doğru anlamışımdır. Aslında doğru anladım ama aktarabilme yönünde biraz sıkıntılarım var. Siz de bu kısımlarda bana yorumlarda düzeltmeler veya eksiklerimi söyleyebilirsiniz. Abi güzel anlatmışsın diyebilirsiniz. Örnek veriyorum, Güneş Ateşi Savaşı'nda birisi seferberlik açtı. Yani ittifaktaki en iyi güçlü kahraman oyuncu seferberliği açtı. Mesela şurası kale diyelim, şu kale diyelim. Siz de onunkine katılırken direkt orada 5'e ayarlamıştık ya biz. Saldırı ekibini 5'ten göndereceksiniz. Burada o seferberliği açan kişi kıllık yapabilir. Sizi geri atabilir ki bazı ittifaklarda, ciddi ittifaklarda yani orana dikkat edin, ittifaklarda küçücük oranlara bile dikkat ediyorlar. Herkes tam o orana göre atması lazım ki başarı elde etsin. Ya buradaki başarı amacı ittifakın başarısı. İttifak kaleye atsın. Şöyle olabilir ki örnek veriyorum, Güneş Ateşi Savaşı'nda kritik bir nokta vardır. SV'sinde de bu aynı. Güneş Ateşi'nde de aynı. Ayda nispeten aynı. Savaşırsınız. Karşı rakip artık pes etmeye başlar. Çünkü hepsinin yararları birikmiştir. Artık alamayacaklarını anlar. Bu saatten sonra ne yaparsınız? Kişisel puan kasmaya yönelik davranabilirsiniz. Orada bu taktik işe yarayabilir. Artık kimse umurunda değildir. En iyisi biz zaten savaşı aldık. En iyisi biraz daha kişisel puanımızı arttıralım gibisinden bu taktiği kullanabilirsiniz. Aynı şekilde savunma da öyle. Harita aldınız diyelim. Demek ki dediğimin tam tersi. Askeri olarak da piyadeyi fazla tutacaksınız. Çünkü piyade ön planda olduğu için mesela hiç takviye atmazsanız bir süre sonra piyade eksilip sıfırlanıyor. Atıyorum 100 piyade gönderdiniz. Örnek veriyorum. 100 piyade, 100 mızrakçı, 100 nişancı gönderdiniz. 7-8 saldırıdan sonra eğer destek atmazsanız piyade tamamen sıfırlanıyor. Çünkü ön planda onlar olduğu için karşının nişancılar onları öldürüyor. Temel bu şekilde dostlar. Mesela Çağrı'nın dediğine göre siz de zaten canlı yayında izleyebilirsiniz. Kişisel puanla birçok elmas kastım diyor. 150 bin elmas kastım diyor. Onlarla işte çarkıfelek kahramanlarımı beşliyorum diyor. Güzel bir taktik mi? Güzel bir taktik. Evet. Para yatırmayan adam mecburen bu şekilde biraz nobranca, bencilce değil. Ama savaş oyunu abi, strateji oyunu bu. Her şey mübah. Yani oyun bile sizi adaletsiz, yani oyun kendi içinde adaletsiz olmaya çalışıyor. Güçlü oyuncuları daha güçlü yapıp sizi ezmesini istiyor ki siz de sinirlenip para basıp o seviyelere gelin. Bu yüzden de oyun bazı şeylere göz yumuyor. Yani adalet aramayın bu tarz oyunlarda. Veya dürüstlük veya erdemlik ne olsa işte. Ama dediğim gibi takım oyunu arayan ittifaklar veya eyaletler bu taktiği size şey yapmayabilir. Mesela ayağında siz full mızrakçı gönderirseniz ayağında seferberliğe katıldığınız kişi sizi atabilir. Bizim ittifakta öyle mesela. Tam o kişinin istediği askerleri atmazsanız sizi geri dışarı çıkartıyor. Ki o adam da sizin gönderdiğiniz kahramanlarla destekleyerek daha iyi puan kasmak için uğraşıyor dostlar. Taktik bu şekildeydi. Taktikle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz yorumlarda. Yani benim kafama da yattı. Ya taktiği kullanmayın. Savaş temelini bilmeniz lazım. İşte mızrakçı ne iş yapıyordur, nişancı ne iş yapıyordur. Onu da askerler kısmına girip özelliklerinden bakabilirsiniz. Şurada mesela özelliklerine, şuradaki özelliklerine bakın. Piyadelerin saldırı hasarını arttırıyormuş. Kritik vurma şansı var mesela %10. Delip geçmesi. Yani bu savunmayı direkt geçiyor şu özellik. Şeyi anlatmadım. Savunma ekibini anlatmadım. Savunma ekibi de dizilişte diyeyim. Baris Bogan'ı koyuyorsunuz. Burada Flint mi neydi ismi ya? Patrick kullanıyoruz biz. Patrick de olabilir. Sergey de olabilir. Son zamanlarda Baris Bogan'ın bir özelliği ön plana çıktı. Onu göstereyim ben size hangi özelliği olduğunu. Gençler. Şu özelliği. Uzman gerilla taktikleri ile tüm düşman birliklerin verdiği hasarı, yani öldürücülük hasarını %20 oranında azaltır. Yani bir bonusun birini tamamen düşürüyormuş gibi oluyor tüm düşman birliklerin. Savunmada oldukça kullanılabilir güzel bir karakter. Gençler. Bunu biri alıp iki eşli piyadeyi alıp piyadeye mesela Sergey alınabilir. Sergey'in de keza şu özelliği çok güzel. Alınan hasarı %20 azaltarak dost birlikleri korur. Mesela şu kombinasyon kullanılabilir abi. Bunları 5 yıldız etmeye çabalayın gençler. Buraya nişancı olarak herhangi birine atlayabilirsiniz. Ama en güçlüsünü atlayın. Yani bastığınız tek ekliyor ya, ondaki en güçlüyü. Bu şekilde ekleyebilirsiniz gençler.
Umarım beğenmişsinizdir. Çekilişlerimiz var. 2 tane farklı çekilişimiz var. Onda duyurusunu tekrardan yapayım ben. Birinci çekilişimiz genele açık bir çekiliş. Yani istediğiniz kanala abone olan herkes katılabilir. Bu videonun açıklama kısmında bulunan Digipin linki var. Referans linkimiz. Oradan kaydolmanız gerekiyor. Oradan kayıt neden önemli? Direkt Digipin'e, Google'a Digipin yazıp girip hesap açıp benim çekilişimi bulup katılırsanız dahi sistem size katılma izin vermiyor. Çünkü çekilişi ben başlattığım için. Bu yüzden referans linkinden katılıp buradan çekilişe katıl diyeceksiniz. Telefon onayı istiyor. Neden önemli? Çünkü birden fazla hesap açıp çekilişe katılanlar var. Onu engellemek amaçlı telefon onayı var. Birincisi buydu. İkincisi katıla özel bir çekiliş. Eğer kanalımda katıl abonesiyseniz, hangi aboneliği aldıysanız o aboneliğe özel odalarımız var. Katıl abonesi olduktan sonra Discord'a girip YouTube hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Hesabınızı bağladığınızda direkt o rolü size veriyor. Mesela şunu can abonem rolü. Mesela can abonemi aldıysanız direkt buradan şu odaya girip konfetiye tıklayıp katılabiliyorsunuz gençler. Bu sadece şeye özel. Katıla özel. 2 etkinlik de bu gece başladı. Ayın 30'u ve 31'inde bitecek. Yani 7 gün süre tanıdık. Siz de katılmak isterseniz hepinizi beklerim dostlar. 20 kişiye 200 TL'lik Brawl Stars verecek. Toplamda 4000 TL'lik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiğiniz takdirde abi ben şu anda buraya kadar izledim diye yorumlar kısmına yazın. Daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı, video hakkında yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Down land filled by shadows, a warrior stands tall. He-Man, the name echoed, heeding the war's call through the icy winds and the cold embrace. A guardian of the homeland with a determined face. Young blood resolute, he embraced the fight. In the silent whispers of the night, steel in hand, dreams in his heart. A soldier of courage, ready to depart.